Merhaba, ben Serpil Uygun Çiçek. Orman yangınları konusunu birlikte işleyeceğiz. Milyonlarca yıldır her türden canlıyı barındıran gezegenimiz sürekli değişim içindedir. Hiç değişmeyecek sandığımız düzenleri yerle bir etme kabiliyetine sahip dünya, onu önemsediğimiz ölçüde evimiz olacaktır. Günlük hayatımızı aksatan, can ve mal kayıplarına yol açan, tüm imkanlarımıza rağmen engellememizin mümkün olmadığı doğal afetler daima var olacaklar. Hava şartları nedeniyle gerçekleşen afetlere meteorolojik afetler denir. Dünya genelinde görülen 31 doğal afetten 28'ini meteorolojik afetler oluşturur. Sel, dolu, orman yangınları bunlardan yalnızca bazılarıdır. Bugünkü konumuz orman yangınları. Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana ağaçlandırdığımız alan kadar ormanlık alanı da maalesef kaybettik. Peki bu kadar canımızı yakan, ağaçlarımızı yok eden yangın nedir? Serbest yayılma eğiliminde olan, ormanda yaşama birliği içinde bulunan tüm canlı cansız varlıkları yok eden ateş yangındır. Yangın 260 ila 400 santigrat derece seviyelerinde seyreden, oksijenin %15 ve üzerinde seyrettiği, yeterli miktarda yanıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda gerçekleşir. Yangının söndürülebilmesi için bu üç faktörden birinin yok olması gerekir ve biz buna yangın üçgeni deriz. Yüzlerce hatta binlerce yılda oluşan ormanlar, yıldırım düşmesi, gaz sıkışması, yüksek sıcaklık gibi doğal sebeplerden oluşabileceği gibi insanların kasıt, terör, ihmal ve dikkatsizlik gibi bilinçli bilinçsiz tutumlarından da yanıp kül olmaktadır. Yangın çıkış sebepleri farklı şekillerde tanımlanabilir. Kaynağı tanımlanamayan yangınlar, çıkış sebebi belirlenemeyen yangınlardır. Doğa kaynaklı yangınlar. Biraz önce verdiğimiz örneklerden yıldırım düşmesi, volkanik patlamalar, gaz sıkışmaları gibi nedenlerle oluşan yangınlar doğa kaynaklıdır. Kaza kaynaklı yangınlar enerji nakit hatlarından kaynaklı trafoların patlaması gibi örnek verilebilir. Tren raylarından çıkan, araçlardan, makinelerden çıkan kıvılcımlar nedeniyle oluşan yangınlar, trafik kazaları nedeniyle oluşan yangınlar bunlara örnek verilebilir. İhmal nedeniyle meydana gelen kazalarda özellikle piknikçilerin oluşturduğu yangınlar ön plandadır. Çünkü mangal külleri, sigara izmaritleri söndürülmediği takdirde yangınlara neden olur. Çoban ateşi, avcı ateşleri de yangınlara sebebiyet verebilir. Yangınla verimli mücadele etmek için yangının nasıl başladığı, nasıl yayıldığının iyi bilinmesi ve yangın anatomisi hakkında bilgi edinilmesi gerekmektedir. Yangının çıkış noktası. Yangının başladığı yerdir. Bu yer, yangın sebebinin soruşturulması için korunmalıdır. Yangının başı, ön kısmı. Yangının ilerleme yönüdür. Topografya ve rüzgar durumuna göre 2 veya daha fazla ön kısım olabilir. Yangının arka kısmı. Bu kısım, rüzgar kaynağına en yakın olan kısımdır. Yangının yanları, yangının kenarıdır. Yangının başına göre sağ ve sol kısımlar olarak da ifade edilebilir. Dış çevre, yanan ve yanmamış olan alanın dış kenarlarının toplam uzunluğudur. Parmaklar, rüzgarda bir kayma veya topografyada bir değişiklikte oluşur. Cephelerden dışa doğru uzanır. Sonra baş yangın olabilirler. Adalar, yangının içinde kalan yanmamış alanlardır. Cepler, yangının dış çevresi boyunca yanmamış yakıt girintileridir. Spot yangınlar. Ana yangından rüzgarın etkisiyle uçuşan, atılan kıvılcımlardan oluşur. Bastırılmadığı takdirde yangının hızla ilerlemesine neden olur. Yangın hattı. Yangına müdahale amacıyla oluşturulan ıslak veya nihai kontrol hatlarıdır. Yangın değişkeni 3 tanedir. Yakıt yani yanıcı madde, arazi yapısı ve meteorolojik unsurlar. Kuru yakıtlar, ölü örtü, alt tabakada bulunan otlar, çayır bitkileri, enkaz, kesim artıkları, ağaç, ağaççık ve benzeri bitkisel kaynaklı öğelerden oluşur. Bu maddelerin inceliği, kalınlığı, miktarı, cinsi, devamlılığı ve rutubeti gibi özellikler yanma olayını etkiler. Arazi yapısı yangının yönünü ve hızını değiştirebilir.
Düz arazilerde yangının ne tarafa ilerleyeceği ve ne kadar ilerleyeceği tahmin edilirken eğimli arazilerde yüksek hızlara ulaşabilir. Aynı zamanda arazinin bakısı da toprağın aldığı radyasyon miktarını etkilediği için dik yamaçlarda yangın çıkma riski daha yüksekken az eğimli yamaçlarda risk daha düşüktür. Meteorolojik unsurlar yağış, nem, sıcaklık ve rüzgardan oluşur. Sıcaklık yükseldikçe kuru otların ve yanıcı maddelerin tutuşması kolaylaşır. Havadaki nispi nem yanıcı maddelerin içindeki nispi nemi etkiler. Eğer nem oranı yanıcı maddelerde azsa yangın çıkma riski yüksektir. Orman yangınları sırasında saatte 30 kilometre hıza ulaşan rüzgar getirdiği oksijenle alevlerin büyümesine ve yangının hızlanmasına neden olur. Orman yangınları türü örtü, toprak ve tepe yangınları olarak üçe ayrılıyor. Örtü yangınları en fazla rastlanan yangın türü. Zira toprak üstündeki ölü ve diri bitkilerin yanmasıyla meydana geliyor. Tepe yangınları ise ağaçların tepelerinde başlayan ve o şekilde ilerleyen yangınlara deniyor. Toprak yangını ise toprak üstündeki kalın organik maddelerin yanması sonucu meydana geliyor. Bazen bu toprak altındaki yangın üste de çıkarak örtü yangınlarına da neden oluyor. Türkiye'de kalın humus tabakası ve turbalıklar bulunmadığı için bu yangın türüne de pek rastlanmıyor. Orman yangınları genellikle tropikal ve ılıman kuşaklarda meydana geliyor. Ülkemizde ılıman iklim kuşağında olduğu için orman yangınları riski açısından yüksek bir düzeye sahip. Özellikle Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında sık görülebiliyor yangınlar. Hatta günde ortalama 20-30 ila fundalık ya da ormanlık alanın yandığını biliyoruz. Yangın riskinin olduğu bölgelere yerleşimin kaymasının iki nedeni var. Artan dünya nüfusu ve doğal ortamda yaşama isteği insanları ormanlık alanlara itiyor. Bu da eğer beraberinde ihmali ve dikkatsizliği getirirse orman yangınlarına öncülük etmiş oluyoruz. Orman yangınlarında koruyucu tedbirler, yangınların çıkmasına engel olmak ve olası yangınların sayılarını azaltmak için alınan tedbirlerdir. Bunun için Milli Orman Yangını Koruma Programı oluşturulmalı ve halkı bilinçlendirmek, farkındalık yaratmak çok önemli. Medya bu konuda en önemli unsurlardan biridir. Zira bu konuda yapılan yayımlar halkın farkındalığının artmasında önemli rol oynar. Uzmanlar okul, cami, köy gibi alanlarda belki uzman eğitmenlerin dışında kanaat önderleri de öne çıkarak halkı bilgilendirmede etkili olabilirler. Orman bölgelerinin yangına hassaslık derecelerinin tespiti gerekir. Bunun için de ortalama son 20 yılda gerçekleşmiş yangınlar, bunların adedi ve ne kadar alanın yangınla kül olduğunun belirlenmesi şarttır. Tespitte ayrıca ağaç türü, nispi nem, yükseklik, sıcaklık gibi faktörler dikkate alınmalıdır. Yangın tehlikesinin azaltılması için çöplükler, demiryolu kenarları, piknik alanları, turizm tesisleri, meskun mahaller gibi alanlarda kuru otların temizlenmesi gerekmektedir. Orman içinde veya kenarındaki yolların temizlenmesi, ayrıca orman bölge müdürlüklerinde yapılacak bakım ve üretim çalışmalarının Temmuz, Ağustos, Eylül aylarının dışında yapılması gerekmektedir. Orman ve çevresindeki bitkilerin kontrollü bir şekilde yıkılması gerekir. Çöplükler, demiryolu kenarları, piknik alanları, turistik tesisler, meskun mahaller gibi orman yangınları riskini artıran bölgelerle ormanlar arasında emniyet yolları açılmalıdır. Orman yangınlarının ne zaman başlayacağını kimse bilemez. Ancak yetkililer orman yangını riskini görebilir ve bu konuda uyarılar yapabilir. Risklerin değerlendirmesinde meteorolojik şartlar ve günün hangi saatinde olduğu önemlidir. Gündüz sıcaklıkları yüksek olduğu için yangın riski fazla, geceleri ise tam tersi olarak düşüktür. İtfaiye yetkilileri bilgisayarla yapılan modellemelere bakarak yangının nasıl ilerlediğini izleyebilir. Yangında en önemli olan şey erken müdahale. Erken müdahalede de yangını görmek birinci şart. İkinci şartsa yangını önleyecek birimlere, makamlara bilgi ulaştırılması. Orman yangınlarının yönü, hızı ve yüksekliğe mücadele eden ekiplere yol gösterirken halkı da erken müdahale için uyarır. Yangın yönünün izlenmesi rüzgarla alakalı bir şey. Rüzgar çünkü yangının hızını ve yönünü değiştirebiliyor. Hava durumu uzmanları her ne kadar rüzgarın yönünü ya da hızını önceden tahmin etseler de %100 doğruluk ihtimali yok. Kibritinizi yaktıktan sonra söndürüp soğutmadan atmayın.
Tarım alanlarını temizlerken istenmeyen otları yakmaya kalkmayın. Çöplerinizi asla yakmayın. Arı kovanını tütsülemek için yaktığınız ateşi söndürün. Orman yakınlarında bulunan yollarda piknik yapmayın. Sadece özel olarak belirlenmiş alanlarda piknik yapın. Piknik yaptıktan sonra da kağıt, naylon ve benzeri eşyaları çöp kutusuna atmayı ihmal etmeyin. Büyüteç etkisi yaratacak cam, şişe ve benzeri nesneleri ormanlık alanlara atmayın. Orman yakınlarındaki binaların bacalarından çıkacak kıvılcımlar yangınlara neden olabilir. Baca temizliğini yılda 2 kez yaptırmayı ihmal etmeyin. Yerel yöneticilerden elektrik tellerine yakın ağaçların budanması için destek isteyin. Orman yakınlarındaki binalarda yaşıyorsanız binanın çevresindeki otlardan kurtulun. Çevrenizde kolay yanıp tutuşabilecek malzemeleri barındırmayın. Saman, talaş ve benzeri malzemeleri evinizden uzakta tutun. Ormanlara çınar, söğüt gibi kolay yanmayacak ağaçlar dikin. Risk altında mısınız? Bulunduğunuz bölgedeki durumun son halini öğrenmek için yerel yönetimlerden faydalanabilirsiniz. Belediyeniz ve orman bölge müdürlükleri orman yangını bölgelerini bilir. Risk haritalarına bu kurumlardan ulaşabilirsiniz. Bulunduğunuz bölgede daha önce yangın çıkmışsa tekrarlama ihtimali yüksektir. Orman yangınıyla karşı karşıya kaldığınız anda daha önce yaptığınız hazırlıklar yangının zararını azaltabilir. Ancak yangın bazen o kadar hızlı ve kuvvetlidir ki geriye yapmanız gereken tek şey kalır: kaçmak. Eğer bulunduğunuz bölge risk altındaysa yangına karşı evinizin çevresindeki ahşap çıtaları değil, demir çıtaları tercih etmenizde fayda var. En az 10 metrelik alanda kuru yanıcı bir madde bulundurmamanız gerekiyor. Pencerelerinizi yine tel örgülerle kaplamanız gerekiyor. Aile acil eylem planında olması gereken bilgiler şunlar: orman yangını sırasında birbirimize nasıl iletişim kuracağız? Afet çantamızın yeri nerede? Eğer orman yangını bize yaklaşıyorsa dışarıda nerede buluşacağız? Orman yangını yaklaştığı anda kimin ne görev yapacağı da önceden belirlenmeli. Yangın sırasında yapılması gerekenler: Alo 177'yi arayarak yangını ihbar etmek. Medyadan yangına ilişkin tüm bilgileri takip etmek. Kuru ve sıcak havalarda olabildiğince fazla su tüketmek. Yangında ateşten fazla ölüm riskini artıran şey duman. Dumandan mümkün olduğunca uzakta durun. Ve ne olursa olsun paniğe kapılmadan kurtuluş planı yapın. Yangının geliş yönünde yüzüstü uzanın. Karbon monoksit gazı nefes almanızı zorlaştırır. Yangın anında bulunuyorsanız ağzınızı ıslak bir bezle kapatmanız sizi dumandan koruyacaktır. Yangın anında yüzüstü uzanın. Eğer zamanınız varsa da kibrit ya da çakmakla kendinize ateşten bir sınır oluşturun. Zira ateşi geçirmeyeceği için size güvenli bir alan oluşturacaktır. Yangına araçta yakalandıysanız tüm cam ve kapıları kapatın. Yüzüstü yatın ve üzerinize battaniye gibi bir örtü alın. Farlarınızı sizi fark etmeleri için açık tutun. Binadaysak tek başımıza hareket etmekten ziyade binadaki kişilerle irtibat halinde olup koordineli bir şekilde hareket etmemiz gerekir. Evdeki tüm lavabo, küvet gibi alanları suyla doldurmak gerekir. Pencerelerin önünden perde, örtü ve koltuk gibi yanıcı malzemeleri uzaklaştırın. Yanınıza gerekli evrakları alarak evden uzaklaşın. Zamanınız varsa binanın etrafındaki yanıcı malzemeleri temizleyin. Tahliye sırasında yetkililer izin vermedikçe eve girmeyin. Daha önce hazırladığınız aile acil eylem planına sadık kalın. Yangından kaçarken güvenli yolu seçin. Yangının ve dumanın yön değiştirebileceğini unutmayın. Kolay yanan eşyaları ve maddeleri evin iç kısmına koyun. Pencerelerinizi kapatın, panjurları kilitleyin. İçeride kimsenin kalmadığından emin olun. Ve değerli eşyalarınızı almak için geri dönmeyin. Yangından sonra yetkililer söyleyene kadar evinize girmeyin. Yangının sönmüş olmasına rağmen yeniden alevlenebileceğini unutmayın. Kül çukurlarına dikkat edin. Hasarlı direklerden, güç hatlarından uzak durun. Yangın küllerini ve yangından kalan malzemeleri temizlemek için mutlaka maske takın. Toz parçacıklarından etkilenmemek için enkazı ıslatın. Elleri ve ayakları korumak için deri eldivenleri ve ağır tabanlı ayakkabıları tercih edin. Yangından sonra eve girdiğinizde güç yoksa şalteri kontrol edin. Yangın şalterleri hareket ettirmiş olabilir. Çatınızı kontrol edin, yeniden alev alabilecek yanıcı maddelerden temizleyin. Evinizde yangına neden olacak közleri kontrol etmeye devam edin. Dış mekan kalıntıları, kanalizasyon borularında yüksek miktarda bakteri bulunabileceği için lastik eldiven kullanın.
ve yangından etkilenen çevrenizdeki her vatandaşa destek olun. Yangından dolayı zayıflayan ağaçlar düşme tehlikesi yaratabilir. Bazen de köklerde yangın, toprak altında süren yangınlar devam edebilir. Bunun için ağaçları izlemek faydalı olacaktır. Yangın bitti ve eve girdik. Malzemelerimizi, her şeyi temizledik. Peki gıdaları ne yapacağız? Gıdalarda eğer kuruma, yanma ya da karbondioksit gazının sinmiş olduğunu düşündüğünüz hiçbir gıdayı tüketmeyeceğiz. Ayrıca kirlendiğini düşündüğümüz suları yüz ve vücut temizliğinde hijyen malzemesi olarak kullanmayacağız. Yakıt olabilecek, yanıcı madde olabilecek hiçbir bitkiyi evin 10 metre yakınına yaklaştırmayacağız. Saman gibi, odun gibi ürünleri depolamayacağız. Evin yakınında ağaçlandırma çalışması tekrar yapacaksak sert ağaçları tercih edeceğiz ki bunlar yangına dayanıklı meşe, kayın, kiraz ağaçlarıdır. Orman yangınlarıyla mücadelede görevli olmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşından büyük olmak, ilkokul mezunu olmak, adli sicil kaydının bulunmaması, sağlık raporunun alınması, temel ve uygulama eğitiminin tamamlanması gerekmektedir. Gönüllü olmak isterseniz orman bölge müdürlüklerine ya da orman işletme müdürlüklerine giderek başvuru formunu doldurabilir, gönüllü olmak için ilk adım atmış olabilirsiniz. Dünyanın doğal değişimi her zaman devam edecek. Afetler yaşamlarımızın bir parçası olmayı sürdürecekler. Bizler doğru tedbirleri alıp afetlere hazırlıklı olursak, acı kayıpların ve maddi zararların önüne geçip doğayla uyum içinde var olmayı öğrenebiliriz. Kızılay Akademi.